Hanımefendiler, beyefendiler, yeni bir videoya hoş geldiniz. Pastanenizden aldığınız, içerisinde eser miktarda zeytin olan poğaçalarınız ve bir fincan çayınız hazırsa başlıyoruz. Oynat evladım. Bu videoda da diğer videolarda olduğu gibi konuğum, uzman, her şeyin uzmanı, sevgili, değerli eşim Emel. Emel'cim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü konumuz nedir? İlk önce ondan başlayalım. Ama biz videolarımızda biraz konu dışına da çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Videolar böyle uzun sürüyor diye serzenişler de oluyor, devam böyle güzel diyenler de oluyor. Ama bugün ana bir konumuz var. Bugün konumuz nedir? Bugün konumuz buraya biz hangi vize türüyle geldik? Ondan bahsedeceğiz size. Ay sesim gitti bir an ama olsun. Tamam, olsun. Devam. Böyle bir şey hissettim ya üstümde şimdi. Video kısa olacak diye baskı hissettim. Ya kadınlara böyle baskı yapmayın deyip böyle şimdi kollarından Oo. Kadın CHP kadın kolları buraya gelirse yandık. gireceğim. Ondan sonra göreceksiniz. Nasıl başlayalım? Başladık. Kesmek Başladık. yok. Tamam. Devam. Peki o zaman. Şimdi biz hangi vizeyle geldik buraya? Biz O1 vizesiyle, O1 vizesiyle geldik. Bu sefer yurt dışına benim sayemde çıktık. Hep Emel onu der. Emel kendi ailesi yüzünden çifte vatandaşlığı olduğu için Avrupa'da nereye gitsek benim sayemde. Benim sayemde buraya gittik. Benim sayemde şuraya rahat girip çıkıyorsun diyor ama bu sefer Dök içini. ne yazık Dök ki dertlerini. ne yazık ki işler öyle olmadı ve benim sayemde bu sefer geldik. Evet. O1 Hem de olağanüstü yetenek vizesiyle. Evet. Bir şey söyleyeyim, böyle olağanüstü yetenek vizesi deyince bir an ben de şimdi oldum. Hani kocam hani boya bir şey yani. Burada bir de bahsettiğin zaman hani soruyor insanlar neyle geldiniz, nasıl olağanüstü falan dediğinizde Amerikalılara bir şey geliyor. Uuu falan oluyorlar yani. 24 yılımızı verdik bu sektöre. Bırak da olsunlar yani. Şimdi nedir? Olağanüstü yetenek, üstün yetenek, değişik birkaç tane daha ismi var. Ama konu temel olarak şu. Yaptığınız işle ilgili belli başlı kriterler var. Bunları eğer tamamlayabiliyorsanız, bu kriterler sizin için geçerliyse siz O1 vizesi almaya hak kazanıyorsunuz. Tabii burada benim kendi sektörüm yazılım. Ama bu bambaşka sektörlerde de olabilir. İlla teknik bir iş yapıyor olmanız anlamına gelmez. Ha bir de bu vize türünün başka bir versiyonu da var. Orada sanatçılarla ilgili bir şey var. Tabii. O sanatçı kısmı biraz daha bizden O1A, O1B gibi ayırmışlar. uzak bir konu. Orada 6 tane madde var. Bizde 8 madde var. Evet, şimdi sen bana not alıp göndermiştin. Şimdi bunların üstünden geçelim. Birinci madde şu, çalışma alanına verilen katkılar. Ben bunu şöyle özetleyebilirim. Şimdi yaptığınız iş gereği o alanda buna hukukçular diyorlar, çığır açacak bir şey diyor. Yani yaptığın şeyin bir örneği olmayabilir. Yaptığın şey o alanda diğerlerinden ayrışabilir. Yaptığın şeyi birileri örnekleyip başka ürünler yaratabilirler. Bu anlamda bir şey yaptıysanız önderlik etmiş olabilirseniz mesleğinizde bu maddeyi aslında karşılıyorsunuz. Burada 8 tane madde var. Evet, 8 madde var. Bu 8 maddenin 3 tanesini sağlıyor olmanız gerekiyor. Fakat avukatlar genelde önerdikleri şu, 3 maddeyi sağlıyor olabilirsiniz ama siz sonuçta bu maddelerle ilgili bir takım belgeler sunacaksınız dosyanıza. En az 5-6 maddeyi sağlıyor olabilmeniz lazım. Çünkü sizin sunduğunuz belgelerde biz bunu karşılamıyor denilebilir ve direkt elenebilirsiniz. Bu sebepten dolayı en az 5-6 maddeyi sağlıyor olalım. İkinci madde şu, kritik veya önemli bir pozisyonda çalışıyor olmanız o başvurduğunuz iş konusuyla ilgili. Yani bir CEO olabilirsiniz, CTO olabilirsiniz ya da o işin ana yapıcı kişisi, yani siz olmazsanız o iş olmaz bir kişi olabilir. Evet. Böyle bir maddeyi karşılamanız gerekiyor. Diğer maddeden bir tanesi de gelirle alakalı. Bulunduğunuz ülkede gelirinizin mevcut gelir modellerinden daha yüksek
bir pozisyonda olması Evet, gerekiyor. iyi bir gelir, bu işle alakalı iyi bir gelir elde etmiş olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Bunu da nasıl kanıtlıyorsunuz? İşte şirketinizdeki bordrolarla ya da gelir modelinizi resmi olarak bir banka üzerinden ispatlayabiliyorsanız bunları dosyanıza koymayı talep ediyor avukat. Çünkü burada şunu diyor, yani siz aynı bu vizeyle buraya geldiğinizde ben bu işimi burada devam ettireceğim. Dolayısıyla da benim gelirim bu demeniz gerekiyor ki burada da bir Hayatı sürdürebilin, Aynen. değil mi? Diğer maddede ulusal ya da uluslararası bir ödül, bir ya da birden fazla ödül almış olmanız. Bu bence önemli kriterlerden bir tanesi. Evet. Hani bazılarını biraz daha böyle aslında belki hepsi aynı önemlidir ama bu biraz daha bence insanların, yani bu dosyayı inceleyecek olan insanların daha fazla dikkat ettikleri bir madde olduğunu düşünüyorum ben. Bu anlamda da yaptığınız işle alakalı gerçek anlamda yarışmalara katılırsanız, yani bir ara çok mailleri geliyordu, işte İstanbul'da bilmem ne yarışması yapıyoruz, 6.000 TL verirseniz size ödül vereceğiz. İşte bu tip şeyler değil, biraz daha gerçekçi yarışmalarda başarı almış olmanız önemli. Diğer bir madde yine kendi uzmanlık alanınızda jüri üyeliği yapmış olmanız. Bu jüri üyeliği de işte bir üniversitede bir yarışma olabilir, bir hackathon olabilir, ona benzer bir şeyde sizin jüri üyeliği yaptığınızı ispatlamanızı istiyorlar. Bununla alakalı o yarışmanın kendi kataloglarını, jüri üyeliğindeki kendi fotoğraflarınızı vesairenizi dosyanıza ekliyorsunuz. Evet. Referansla alakalı bir istek var. Burada referanslar da ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sizinle beraber iş yapmış kişilerin referans mektupları. Diğer tarafta da sizin sektörünüzdeki yine öncü kişilerin referans mektupları burada önemli. Evet. Burada da oldukça doyurucu bir şekilde referans mektuplarını koyarsanız yine avantajlı hale geçiyorsunuz. Tabii. Yani bir tane madde cepte diyebilirsiniz. Sizden yine bana göre değerli olan maddelerden bir tanesi. Yani göze çarpacak şeyler aslında bunlar. Dosyanız böyle, yani bizde 700-800 sayfalık bir dosya Tabii vardı biz en galiba. son aslında gerek yok yanınızda götürmeye ama eşim çok o konuda titiz. Dosyaya çıktısını aldı. Her Tuğla türlü gibi bir şeydi yani. bilgiyi eklemiştik biz o anlamda. Şu var. Sizin ya da sizin içinde olduğunuz işle ilgili ulusal medyada çıkmış haberler. Bunlar dijital kanaldaki ulusal medyada olabilir. Bir TV programı da olabilir. Bir televizyon programına konuk olmuş olabilirsiniz. Bir internet haberi de olabilir ya da kendi sektörünüzün dijital medya kanalları olabilir. Bunları koymanızı istiyorlar. Ben orada da oldukça fazla haber doldurdum. fazla. Hatta bir kısmını avukat hiç koymayalım, gerek yok bunlara dedi. Orada bir kısmını da eklememiştik dosyaya. Ya. Şimdi burada önemli olan şey şu aslında, bu arşivcilik. Evet. Bu arşivcilik çok önemli. Yani nasıl diyebiliriz? Hayatınızda bugüne kadar oluşmuş işinizle ilgili olan tüm içerikleri toplamanız. Tabii depolamak gerekiyor. Depolamak çok önemli. Ya hakkınıza çıkan tüm haberleri, medyada isminizin geçtiği her mecbur bence saklayın, yani biriktirin. Çünkü bunlar günün birinde size muhakkak işinize yarayacaktır. Biz de bayağı bir araştırdık, yani hep böyle kaldırmışız dosyaları, kolilere vesaire, hepsini çıkarttık. Fazla fazla koymuştuk dosyamıza. Dediğim gibi eledi hatta yani birazını, bazı haberleri çıkartalım. Bunlar hani fazla oldu gibi bir Tabii şey avukat söyledi. onun sonrasında böyle Organize kendince ediyor. bir sıralıyor. Önceliğine göre falan da sıralıyor. Tabii mesela hani çok daha iyi bir ismi duyulmuş bir medya kuruluşuna çıkan bir haberse onu öne alıyor vesaire. Onu kendi sıralamasına göre ayarlıyor. Mesleki alanınızda dernek üyelikleri var. Evet, bu çok önemli. Bu dernek üyeliklerindeki konu biraz benim ilk anladığım farklıydı mesela. Şöyle, ben Bursa'da bir bilişim derneğinin yönetimindeyim. Yaklaşık 15 yıldır da üyeyim. Ama bizim derneğimizde şöyle bir durum var. Derneğe üye olmak için o sektörde faaliyet göstermiş olman yeterli. Üyeliğini sürdürebilmek için de aidatını ödemen yeterli. Evet. Yönetime çıkmak için tabii belli başlı kriterler var ama burada istenen dernek konusu şu. Bir derneğe üye olacaksın ve o derneğin bir üst katmanı olacak. Yani senior üyelik gibi ya da profesyonel üyelik gibi bir katmanı olacak.
Seni oraya senin üyeliğini onaylayacak Evet. bir ekip düşünebilirsiniz. bir ekip senin üyeliğini onaylayıp seni o üst katmandaki üyeliğe alacak. Böyle bir üyelikli dernek istiyorlar. Bu da genelde uluslararası derneklerde var. Benim de o anlamda 2 tane yurt dışında üye olduğum dernek vardı. Orada da üst seviyede üyeydim. Onları da oraya ekledik. Evet. Türkiye'deki üye olduğum dernekleri de yine buraya ekledik. Tabii onlar da çok değerli. Onları da burada görüyorlar. Biz özellikle belirtilmesini istedik. Evet. Bizim için önemliydi. En son maddede bir tek bizde bu madde yok. Evet. 8 maddenin biz yani eşim 7'sini karşılıyordu. Tek bir maddemiz eksikti. O da Akademik makale kısmı. Akademik nasıl makale. yapmazsın ya? Bak şimdi seni çok Ben akademisyenlik konusu bana biraz uzak. O yani kolaymış aslında. Ben televizyonda Doç DR ya da işte DR'leri gördükçe internette de böyle sosyal medya şovmeni doktorları doktorum da doktorum. görünce yapılabilirmiş. Yapmamışız. Ben hiç de pişman değilim. Çünkü Yapabilirsin belki Çok- ilerleyen zamanlarda. bilmiyorum hani herkesin mesleğine saygım var ama o saygınlığı bazıları ne yazık ki yitirmiş durumda gibi gözüküyor bana. Bizde bu madde yok. Yani orada Evet. akademisyen olarak biz mesela burada arkadaşlarımız var yine bu sektörden gelmişler ama adamlar yurt dışında bir sürü işler yapmışlar. Akademik makale Evet. kısmında, akademisyenlik kısmında dolular. Dünyanın birçok ülkesinde görev yapmışlar. Şimdi o adamların onlara söylediğim bir şey değil bu. Bu şey benim. Apartman üniversitelerinde yüksek lisans yapıp Evet. doktora yapanlar Tabii işini gerçekten çok iyi yapanlar var. yapanlar var tabii. Bizde bir tek bu madde yoktu. Bu 8 maddenin 7'sini sağladık. Her şeyi sunduk. Ondan sonra avukat bunları derledi. Emele kalsa aslında ilk başta biz bu işi avukatsız yaparmışız gibi bir intibası oldu. Ya şimdi şöyle gerçekten öyle düşündüm ilk önce. Hatta araştırdım falan sordum. Sonra dediler ki bu iş avukatsız olmaz gerçekten. Gerçekten olmazmış da. İyi ki de avukatla yapmışız. Ya şimdi şöyle oluyor insan ya diyorsun ki paracığım yani? benim cebimde kalsın. Şimdi ben gerçekten çok uzun yıllardır çalışıyorum. İkimiz de 40 küsur yaşlarındayız. Para kazanmak gerçekten çok zor. Ben özellikle gerçekten çok zor para kazanıyorum. O yüzden benim param kıymetli. Yani ben çok kolay para Kıymetli. kazanıyorum. Hayır öyle demek istemedim. Kıymetli yani benim param. Herkesin O yüzden parası böyle hesaplı hesaplı siz de öyle yapın lütfen. Paranızı hesaplı hesaplı böyle planlaya planlaya gidin. Ben hayatım boyunca hep öyle yaptım. Ama O bu yüzden iş öyle öyle bir değil değil mi? düşündüm ama hiç öyle değil. bu iş Gerçekten öyle. avukatsız olacak bir şey değil. Çünkü İyi ki de burada avukatla bir yaptık. burada bir prosedür var. O prosedürü hiç hakim değilsiniz. Okuyarak çok anlayabileceğiniz bir şey değil bence. Avukat dosyanızı sizin sunuyor. Evet. Amerika'dan bir ön onay alıyor sizin için. Dosyanızda bir eksik gibi bir ekstra bir düzeltme isterlerse ona tekrar yorum katıp cevap veriyor. Dolayısıyla yok avukatsız asla olabilecek bir şey. Hata varsa eğer o gelen mektupları takip ediyor, Tabii, onlara tabii. geri cevap yazıyor falan. Onu takip ediyor. Orada imkansız bir iş. Şey söyledin mi? Neyi? Şirket olayını. Onu söylemedim. Şimdi burada bu işle alakalı şöyle bir kriter var. Bu 8 madde haricinde bir şey. Size biri şirketin sponsor olması gerekiyor. Evet. Ya da siz kendiniz bir şirket kurup kendinize de sponsor olabiliyorsunuz. Biz burada kendimiz bir şirket kurduk. Çünkü Amerika'da bir şirket kuruyorsunuz Evet. ve o size sponsor oluyor. çünkü bu şirkette biz halihazırda zaten burada artık iş yapmaya da başladık. Evet. Burada da bir gelir elde etmeye başladık. Dosyayı her şeyi hazırladıktan sonra avukat size gönderiyor. Son bir inceleme vesaire onlar bittikten sonra artık gönderme fazına geçiyor iş ve orada size şu soruyu soruyorlar. Hızlandırma prosedürünü uygulayalım mı? Bunun da bir ekstra bedeli var tabi. 2-3 bin dolar bir şeydi galiba. 3 bin dolardı. 3 bin dolar mıydı? Geçen yıl 3 bin dolardı. O Bu da her arada yıl fiyatları değişiyor tabii. şu anda tam olarak Değişmiş 1 mi? Ocak 2026 oldu. Evet. Değişebilir bilmiyorum değişip değişmediğini. Yani geçen yıl 3 sene bin bir dolar. önceki sene daha düşüktü. Yükselmişti geçen sene galiba fiyatı. Belki bu sene değişmiştir bilmiyorum takip etmedik. Ama bu bence önemli. Emel buna da gerek yok dedi. Şimdi söylemesi kolay. O 3 bin dolar, bu 15 bin dolar. Rakamlar uçuşuyor yani. Amerika'dan 3 bin konuşması diyorsun kolay. ya az geliyor değil mi? 3 bin az gibi geliyor. Çok para ya 3 bin Çarp dolar. 42 ile.
Dedim yani bunu ne kadar zamanda şey yapabilir dosyaya sunduğumuzda. Bazen 3-4 ayı falan bulabiliyormuş. Hatta dosya ekstra bir şey bir belge istediklerinde o süre tekrar daha da fazla uzuyormuş. Ama bizim dosyayı sunacağımız zaman burada okullar Türkiye'den bir ay daha önce başlıyor. Dolayısıyla da bizim zaman süremiz hiç yoktu. Okulu kaçıracak Onu çocuk. evet belki de bir ayda 2 ayda gelebilecekti cevap ama O riske değer mi? o riske değmez. Çünkü bu hızlandırmayı yaptığınızda size 15 gün içinde cevap veriyor. Yani 15 gün içinde Hızlandırma dönüş yapmanın yapıyorlar. belki dosyanın olumlu olumsuz olmasıyla ilgili bir ilişkiği yoktur. Örnek veriyorum, siz bunu hazırlıyorsunuzdur, bir çoluğunuz çocuğunuz yoktur ya da buraya şu tarihte gelmeliyim diye bir tarihsel bir probleminiz yoksa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama orada çok ince bir şey. Avukatla biz görüşürken demişti ki hızlandırılmış dosyalara daha bir ciddiyette, daha bir hızlı bir yanıt veriyorlar demişti. Yani bence orada ben ayrı bir şey. Çünkü bu 3.000 doları hiç kimse almıyor. Bunu buradaki göçmenlik bürosuna avukat sizin adınıza yatırıyor. Oraya yatırıyorsunuz. Evet. Bundan sonra dosya eğer dönerse 15 günlük sayaç tekrar sıfırdan başlıyor. Bence o da bir avantaj. Eğer bunu yapmazsanız 4 ay sonra dosya incelendi. 4 ay sonra bir şeyden dolayısıyla döndü. Siz bir daha verdiniz. Belki ikinci dosyayı teslim ettiğinizde bu sefer 6 ay belki daha fazla Sürebilir. beklemek Belki zorunda de 2 kalabilirsiniz. ay, 1 ayda da sonuçlanabilir. Tamamen o riski göze almak size kalmış bir şey. Her şey bitti. Ondan sonra onaylandı dediler. Biz çok sevindik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yine? Ben çok böyle şey bekliyordum. Hadi. Bizim avukatlarımızdan bir tanesi sağ olsun WhatsApp'tan yazdı bana. Hemen gördük, baktık. Tabii biz de orada hep şeyden bakıyoruz. Ondan Tabii sonra numara veriyor bize. Buradan takip edebilirsiniz diye. bize buradan 2 tane Amerikan hükümetinin verdiği mektup gönderdiler. Evet, orijinal belge bize Önce avukatımıza gitti. Tabii, Onlar bize avukat. kargoladılar. 3-5 Aynen. güne geldi zaten. 5 iş günü içinde falan geliyor Türkiye'ye. Onlar yola çıkarken Emel uçak biletini aldı Evet. ve Çok kısıtlı bir zaman vardı çünkü. yine onlar yoldayken şey aldık değil mi? Konsolosluktan randevu aldık. Türkiye'deki konsolosluktan randevumuz Bu işte eğer bu ovanı Amerika içinde yapmıyorsanız, yani Türkiye'deyken yapıyorsanız, bir de konsolosluğa gidip pasaportlarınıza vizelerinizi ovan aynı turist sitesi gibi bir sayfaya basıyorlar. Ama orada da yine bir mülakata katılıyorsunuz. Yani belki çok düşük bir olasılık olmasına rağmen orada da reddedilme şansınız, yani ihtimal çok düşük olsa bile şansınız var. Var çünkü birkaç soru soruyor yani size. Mesela orada bana sordu. Dedi ki siz Amerika'da çalışmayı düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum dedim. Çünkü zaten olağanüstü yetenek vizesi olan kişiye, eşine Ve çocuklarına. ve çocuklarına O3 vizesi veriyorlar. İşte eğitim hakkınız var, yaşama hakkınız var burada. Fakat çalışma izniniz yok. Dolayısıyla biz bunu bildiğimiz için dedik ki ben çalışmayı düşünmüyorum. Keza da benim Türkiye'de zaten şirketim var. Oradan gelirim olduğu için Amerika'da çalışmayacağım cevabını vermiştim. O1 vizesinin de aslında çalışma izni yok. Sadece sponsor olan şirkette çalışabiliyorsun. Tabii ki zaten Yani gidip burada başka bir iş yapamazsın. Öyle bir yapamazsın. imkan. Bu Evet, önemli. çok önemli. Finansal olarak problem yaşarsınız. Bu önemli. Yani ben buna O1 ile buraya geldim. Ondan sonra ben burada başka bir iş yaparım diye düşünüyorsanız yok kardeşim, öyle bir şey Evet, imkansız. sadece açmış olduğunuz şirkette mesleğinizle alakalı o işi yapabilirsiniz. Evet, başka bir şey yapamazsınız. Ondan sonra konsolosluğa gittik Ankara'ya. Tabii biz çocukların okulunu planladığımız için her şey böyle Çok tren vagonları gibi arka arkaya bağladık. Valla benim için konsolosluk işi stresli geçti. Emel tamam sakin ol. Ya zaten onaylamışlar Ben çok Amerika'da. rahattım. Evet o Yani moddaydım da sen dönme, biraz yani dosyanın stres yaptın. dönecek bir olasılığı yok. Yani ağzına kadar, gırtlağa kadar dolu denir yani. Gırtlağına kadar dolu bir dosyaydı. Ama ne olursa olsun yani planlamamız var. Ona göre çocuklarımızı kurguladık, her şeyi, eğitimlerini. Evet. Ters teperse ne olur diye düşündüm yani orada. Bizle görüşen vizedeki memur arkadaş da bazı ekranlara takıldı galiba. Yardım çağırdı. O yardım çağırması bizi biraz Seni tedirgin biraz etti. gerdi o, evet. Bizde bir sıkıntı var Yok diye. bence hani Oğan'la ilgili belki çok tecrübesi de olmayabilirdi Çok o sık anlamda. gelen O bir yüzden dosya olduğunu bir iki kişiden düşünmüyorum.
Evet, teknik destek istedi ekranlardan geçerken orada. Normal ya, olabilecek şeyler Velhasıl bunlar. kelam tamam dediler. Onaylandı. Biz 4 tane pasaportumuz orada kaldı. Dediler ki sizin adresinize bunlar teslim olacak. Evet. Asıl kaos, valla asıl problem zaten o an başladı. Geçtiğimiz seneye kadar olan süreçte konsolosluk PTT kargoya verip eve gönderiyormuş. Şu anda ve halen böyle bir problem var. Bence bir sorun yani bu. Aracı bir şirkete veriyor. Aracı şirket kargo şirketine veriyor. Onlar da size gönderiyorlar. Evet. Bu kadar aracı şirketin şöyle oldu konu. Pasaportların hiçbiri gelmedi bize. Uçağımıza birkaç gün kaldı. Ben dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ya üzerinden de bu arada 10-12 gün falan geçmiş. Çok uzun Normalde süre biz geçti. hani vize aldığımızda pasaportlarımız 2-3 günde elimize ulaşmasına alışık olduğumuz için öyle bir şey düşündük. Dolayısıyla ikinci haftada geçerken bir şey olduk. Uçak biletlerimizi iptal edecek miyiz? Yanacak mı? Yanmasını da istemiyoruz. Ona göre değişiklik yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız derken böyle havada kaldı. Valizler açık. Hani ne yapacağız? Ne edeceğiz derken Cennet ben gideyim. Ben atladım Bir bakayım gittim. bakalım. Atladım Tekrar gittim. Ankara'ya. Ankara'ya VSF mi VFS mi diye bir tane şirket. Valla bence bela yani. Buradan onun yetkililerine de söylüyorum. Organizasyonunuz Türkiye'deki bu işi yapabilecek niteliğe sahip değil. Haberiniz olsun. Nedenlerini de şimdi anlatacağım. Ben şok olmuştum. VFS miydi, VSF miydi? VFS. VFS. Ankara'daki şubesine gittim. Güvenlik dedi ki ne için geldiniz? Dedim Amerikan konsolosluğundan belgelerimiz var. Gelmedi bize onlar için alacağım. Burada değil onlar. Burası değil. Bir başka yere gideceksiniz. Bir tane alışveriş merkezine. Haydi bir daha taksiye bindim. O alışveriş merkezine gittim. Alışveriş merkezinin bodrum katında halk ekmek büfesinden hallice bir yere böyle küçücük bir şey koymuşlar. 2 tane kız çalışıyor. Sıraya girdim. Sıra bana geldi. Ben sordum. İçeri gitti. Dedi ki baktı yok. Dedim hanımefendi ya buradadır bunlar. 4 tane pasaport. Hiçbiri dedim bize gelmedi. Bunlar konsoloslukta da değil. Çünkü sistemlerinden orada olmadığını görüyorsun. İçeri gitti bir tanesiyle geldi. Dedi ki ya biri buradaymış. Dedim diğerlerine de bakar mısınız? Bir daha gitti. Sonra ikincisini de buldu getirdi. O ara Emel aradı. Dedi ki Kuzey'inki geldi. Üçüncüsü de Yani üçüncüsü o ara bize teslim oldu o an. Bir tek seninki yok. benimki yok. Onun macerası bambaşka ama bu arada pasaport başına biz yaklaşık olarak 2500 TL gibi bizim Pasaport başına. Ankara'dan Bursa'ya gönderilmesi için Para ödeme vermiştik. yapmıştık. Ben kıza dedim ki ya bir sisteminiz yok mu? Göremiyor musunuz bunu yani? Nerede bu pasaportlar? Kardeşim şunu dese bana sizin pasaportunuz bize gelmedi. Ya da bize geldi biz kargoya verdik bizim sorumluluğumuzdan çıktı belki onlar dağıtmıyorlar. Biz de Excel üzerinden takip ediyoruz. Dının, gözlerim büyüdü. Nasıl dedim ya Excel? Kardeşim siz dalga mı geçiyorsunuz? Hem Excel üzerinden bu binlerce insanın verisi takip edilebilir mi? İmkansız yani. Bu kadar amatör bir şey ben hayatımda görmedim. Ki buraya geldikten 1,5-2 ay sonra İngiltere vizeleriyle ilgili VFS'nin ofisinde Ankara'da büyük olaylar çıkmış. Polis gelmiş falan iş karışmış. Belliydi yani böyle olacağı. Neyse bulamıyorlar senin pasaportunu. Ama benim pasaportum bu arada Türk pasaportu değil. Sizin statüde de değildi orada ekranda. Evet. Hani bir sıkıntı olduğunu oradan anladık. Dedik ki bu konsoloslukta. Ben bu bekliyor. sefer konsolosluğa gittim. Orada kuyruğa girdim. Kapıdaki memurun ismini bilmiyorum. O adam kimse. Yani bütün işi o adamın sayesinde çözdük. Tekrar buradan teşekkür ederim kendisine. Bizi bir şekilde ben içeriye girdim. İçeride Emel'in pasaportunu bulduk. Vizesi Bilen, basılmış. Basılı ama Bana pasaportu sorun var. gösterdiler ama bir sorun var. Emel Türk pasaportuyla buraya gelmediği için Emel'in uyruğunu yanlış işaretlemişler. Şöyle aslında Türk pasaportlu değil, Türk pasaportumuz süresi dolmuştu. Yenilemek istemedim. Ben zaten Bulgar pasaportumu devamlı yeniliyorum. Evet. Hadi bunu da niye yenileyim? Onu zaten Doğru. kullanıyorum. Hani çoğu yerde geçmediği için diyeyim. Onu yenilememiştim. Dedim bu pasaportum ne olsun? Ama uyruğunu yanlış basmışlar. Dediler ki 2 gün sonra gelin. Dedim ya ben başka bir şehirden geldim. Ama o güzel bir şey. En azından dediler ki biz bunu hızlıca düzelteceğiz. Düzelt. Bu genelde Çinlilerde falan da hani farklı uyruklu olanlarda da oluyormuş. Hani o Ad soyadda işte harf dönmelerinden. Evet. Sende de öyle bir şey var mesela Latin'den Kiril'e, Kiril'den bir daha Latin alfabesine döndüğü için sorunlar ondan oluyor. kaynaklı bir hata olmuş. Hemen telafi ettiler Telafi ettiler aslında. ama dediler ki 2 gün sonra gel.
Ya dedim bizim 2 gün sonra uçağımız var. Hakikaten 2 gün sonra uçağımız var. Yalan da yok yani. Evet, gerçekten. Nasıl? Dedim bakın biletlerimiz bunlar. Peki dediler yarın öğlene kadar biz sizi ararız. Ya ben orada bir otelde konakladım o gece. Habire konuşuyoruz Emel'le ne yapacağız, ne edeceğiz, Evet. olacak mı, olmayacak mı? Valizleri ne yapayım dedim. Kapat. Ben dedim o pasaportu alacağım. Ertesi gün gittim. Kapıdaki her telefonları falan emanete bırakıyorsun böyle. Hiçbir şey sokamıyorsun ya. Şimdi normalde beni aramaları gerekiyor. Beni kimse aramadı. Saat oldu 1. Benim pasaportu alıp bir de Bursa'ya dönmem lazım. Valizleri kapatıp yola çıkmamız lazım. Gece, evet ya. Şimdi kapıdaki görevli bana Düşününce böyle gerçekten. yapıyor. Böyle hareket yaptı. Ben dedim ki hani seni aradılar mı diye soruyor diye düşündüm. Halbuki- Ben de böyle yaptım. O zaman gel dedim. Meğerse babanın yanında telefon var mı diyormuş ama ben istemeyerek doğru cevap vermişim. Beni içeri soktu. Pasaportu bana teslim ettiler. Ben böyle büyük bir sevinçle hemen seni aradım, atladım, geldim ve günün sonunda buraya kavuştuk. Sanki tatile çıkarmış gibi valizleri Vallahi son anda öyle kapatıp yani. Amerika'ya taşınıyoruz iki çocukla. 2 çocuk. Bunların daha böyle şeyleri anlatmıştık zaten. Çok hani bu konuda Evet. uzatmayayım. Başa dönmek gerekirse O1 vizesi eğer gerçekten bu saydığımız kriterleri sağlıyorsanız bence kaçırmamanız gereken bir fırsat Amerika'ya gelmek istiyorsanız. Kesinlikle öyle. Bu anlamda dediğim gibi sektör illa teknoloji olmayabilir. Başka sektörlerde de bunu gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Önemli olan bu kriterlere sahip olmak ve gerçekten lider, öncü bir teknik ya da sanatsal olarak bir kimliğe sahip olmak burada. Ya biz Türkler Allah aşkına yani biz Türkler Pikachu olup hani bariyerleri aşmış insanlarız. Şuradaki Yaparız 8 diyorsun, maddenin 5-6'sını mı yapamayacağız? Yaparız. Yani işinizde iyiyseniz muhtemelen siz farkında değilsinizdir ama bu maddelerin birçoğunu zaten karşılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Önemli olan burada dosyayı güzel çalıştırmak, arşivinizi güzel hayata geçirmek. Eğer buraya gelme niyetiniz varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Bu konuyla ilgili de sorularınız olursa Instagram hesaplarımızdan ya da YouTube'daki yorum kısmından bize sorarsanız memnuniyetle yanıtlarız. Bunun haricinde buraya gelebileceğiniz birçok vize türü var. Onları değerlendirebilirsiniz. İşte bazı vizeler için yatırım yapmanız gerekiyor. OVA'nın böyle bir yatırım yapmak gibi bir durumu yok. Evet. O bir avantaj. Dediğim gibi burada önemli olan niyetiniz. Burada hayat yaşamak sizin için önemliyse, buraya gelme niyetiniz varsa vizelerin birçoğunu değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey var. Bu arada biz videoda 3 kişiyiz. Bir tane soru saklanıyor. Saklanmış Ya- burada. Yanlış anlayacaklar şimdi 3 kişi isteyince. Benim minik kızım Badem biz Türkiye'de bırakmak zorunda kalmıştık. Ay, uyudun mu Badem? Biz Günaydın. merhaba de Badem'i getirdik. Amerika'ya sonunda kavuştuk. Onun da macerası apayrı. Buraya zor. gerçekten Atlanta'ya köpeğinizi getirmek inanılmaz zor. Kavuştuk sonunda. Bir 2,5 aya yakın bir ayrı kaldık. Evet. Artık bizimle ailemizin 5. üyesi Badem. Çok mutluyuz. Onun da Ona macerasını kavuştuğumuz için. bir sonraki videoda anlatırız. Çünkü orada da değişiklikler olmuş ve gerçekten buraya köpek getirmek insanın gelmesinden bence daha zor. Ya aslında Zor. Aslında nasıl yok? Zor. şöyle biz gelirken Badem'in de uçak bileti vardı. Evet. Biz tüm prosedürleri, her şeyi hazırladık. Getiremememizin sadece tek sebebi Atlanta'daki veterinerin İşi yokuşa sürmesi. evet. Aslında Türkiye'deki bakanlıktaki personelin de işi bilmediğini öğrendik. Bunları anlatacağım. Yani orada da Evet. enteresan durumlar var. Gerçekten öyle. Ee, Yani çoğu insanın havaalanında kalıp hani Hayvanların kedisini, geri- köpeğini vesaire getirememesinin altında başka sebepler var. Kolay mı? Bildikten sonra kolay. Mesela bugün olsa çok rahat getirirsin belki. Bunları da bir sonraki videoda anlatırız. Evet. Videomuz bakalım ne kadar sürmüş. Nereden baksan herhalde bir yarım saati geçmiş. Yarım saat civarlarında diyelim. 30 Evet. dakika civarında. Bu arada 2025'i de Evet 2025'te bitti. bitti. 2026'ya girdik bugün.
Bugün 1 Ocak. 1 Ocak 2026. Ama Çok şükür 2025'i bitirdik. Aile yılımız bitti. Ben çok heyecanlı bir şekilde 2026'nın ne yıl olduğunu, ne olacağını açıklanmasını heyecanla bekliyorum. 2025 emekliler yılı değil miydi? Hayır, aile yılıydı. Bir önceki yıl mı? Allah, bakalım bu sene piyango kime bulacak, onu da göreceğiz. Ama bugün burada 1 Ocak da Türkiye'de 2 Ocak. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Buraya 2025'te gelip 2026'ya burada girdiğimiz için 2025 bitmedi. 8-9 saat daha fazla yaşadık. fazla yaşadık, Valla 2025 yılı iyisiyle kötüsüyle bir şekilde bitti. İnşallah 2026'da herkesin hayalleri gerçek olur. Gönlüne göre olur insanların. Sağlıklı bir şekilde 2026'dan 2027'ye geçeriz. Benim temennim bu olur buradan. Türkiye'deki arkadaşlarımıza, sevdiklerimizin hepsini de yeni yıllarını buradan kutluyoruz. Çok kalabalık kutlardık biz yeni yılları. Toplanırdık, ederdik. Bu sene de çok kalabalıktık burada. Evet, çok şanslıyız bu anlamda. Evet, Bu buradaki arkadaşlarımızla beraber kutladık yeni yılı. Çok keyifli geçti. Güzel. Yani burada böyle bir Amerika'da yerleşiyorsunuz. Kolay değil tabii ki. Zor. Buradaki arkadaşlarınız artık sizin aileniz oluyor. Ben de 2026 yılının herkese sağlıklı, mutlu, tüm böyle hedeflerin gerçekleşeceği, adaletli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Umarız. O zaman bir sonraki videoda hep diyoruz ya bir hafta sonra diyoruz ama bir önceki videomuzda herhalde bir ay falan geçti. En kısa zamanda görüşürüz. Herkes kendine 2026 yılında daha iyi baksın. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.